Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Önceki videomuzun devamını bu videoda göreceksiniz ve oradaki örneğimize devam edeceğiz. Hatırladığınız gibi önceki videomuzda buradaki zorunlu parametrelerin hepsini girdik ve buraya anlattık. Bu videomuzda ise opsiyonel veya optional olan seçenekleri beraber göreceğiz. Optional seçeneklerin ilk parametresi horizondur. Horizona bastığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir pencere açılıyor. Horizon penceresi aslında nedir? Burada gördüğünüz grafik güneşin belli bir saatten doğuşundan batışına kadar enerjisini farklı zamanlarda gösteriyor. Farklı saatlerde enerji kalitesi değişiyor. Gördüğünüz gibi saat 12'de en iyi kaliteye sahipken saat sabahın 5'inde ve akşamın 6'sından sonra yavaş yavaş kalitesini kaybediyor. Bu pencerede sağ tarafta gördüğünüz gibi azimuth ve height değerleri var. Daha önce birlikte azimuth değerini gördük. Biliyorsunuz azimuth güneş panelinin güneşe olan yönüdür. Türkiye'nin coğrafik konumuna göre. Güneş panellerimizi güneye doğru hep koyuyoruz dedik. Height değeri ise güneşin bu farklı saatlerde bizim konumumuzdan olan yüksekliğidir. Eğer bu değerleri verirsek biz program daha ekonomik ve daha düzgün bir hesap yaparak bizim projenin neredeyse gerçek enerji değerlerini verebilir. Dolayısıyla bunları bir şekilde bulmak bizim çok işimize gelebilir. Bunun için farklı işlemler, farklı yollar vardır, yöntemler vardır. Bunlardan bir tanesi Sun-Eye denen bir cihaz kullanmaktır. Bu cihazı kullanarak biz güneşin farklı saatlerde yüksekliğini ve yönünü açısal olarak alıp onları çok rahatlıkla bu programa girip ve gerçeğe yakın değerleri elde edebiliriz sistemimiz için. Ancak bu cihaz birkaç yüz dolar maliyetidir ve belki biz bu maliyeti ödemek istemeyiz. Dolayısıyla farklı yollardan da bu bilgileri elde etme imkanı vardır. Onlardan bir tanesi SunCalc internet sitesidir. Bu internet sitesi yapay zeka algoritmaları kullanarak dünyadaki hemen hemen tüm noktaların azimuth ve yüksekliğini verebiliyor. Beraber bu siteyi inceleyelim. Evet arkadaşlar, SunCalc'i açtığımızda bu şekilde bir ana sayfa, ana ekran açılıyor. Sol tarafta programın bazı imkanları ve bilgileri yer almaktadır. Buraları açarsak gördüğünüz gibi farklı bilgiler, hatta çıktı bile alabiliriz istediğimiz sistemden, bilgilerden, koordinatlardan. Burada farklı bilgiler yer almaktadır. Buradan da istediğiniz gibi harita şeklini değiştirebilirsiniz. Coğrafik haritalar, öyle sokak görünümlü. Hali hazırda çalışmakta olduğumuz fotovoltaik santrali burada nasıl bulacağız? Bunun iki yöntemi var. Ya direkt buradan harita üzerinden gelip bu şekilde deneyip, örneğin biz Ankara'daydık. Ankara'nın yakınlarında vesaire deneyip bulacağız. Veya bizim sitenin enlem ve boylam koordinatlarını bu programa gireceğiz. Enlem ve boylam koordinatlarını girmek her zaman daha avantajlıdır, daha sağlıklıdır. Dolayısıyla onları öncelikle bulalım. Bildiğiniz gibi sitenin koordinatları enlem ve boylam olarak programda database seçeneğinde görülmekteydi. Bir daha aynı yere gidelim. Evet arkadaşlar, bu pencereyi kapatıyorum. Buradan Ankara Central projesini çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Meteo Database'i açıyoruz. Geographical Sites'ı açıyoruz. Burada bizim çalıştığımız proje çıkıyor. Üzerine iki tane tıkladığımızda projenin Graphical Site Parameters for Ankara Central penceresi açılıyor. Bu pencerede daha önce de anlattığımız gibi bu koordinat enlem, bu koordinat boylamdır. Dolayısıyla bunları programa gireceğiz. Bunu nasıl gireceğiz? Öncelikle enlemi seçelim. Sayfadaki yukarıda gördüğünüz ilk rakam enlemdir. Virgüle kadar. İkinci rakam ise boylamdır. Dolayısıyla öncelikle enlemi direkt kopyaladığımız rakamı buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra gelip yine boylamı bulacağız. Evet, burada da boylam. Tekrar siteye geliyorum. Bu da boylamımız. Buraya yapıştırdıktan sonra Enter'e basacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an bizim koordinatlar 39.95/0 ve 32.88/0 programa girilmiş oldu. Program burada bunun yüksekliğini,
bulunduğumuz saatteki güneşin yükseklik açısını ve azimutunu veriyor. Projeye yaklaşırsak bulunduğumuz koordinatlara direkt yaklaşıyor şu an. Ve bu koordinatlar burada gördüğünüz gibi 39.95 çift 0, 32.88 çift 0 olarak görülüyor. Yukarıda geri kalanı günün tarihi vesairesi görünüyor. Bu programda bu kısımda gördüğünüz mora tıkladığımız zaman bu pencere açılacaktır. Bu penceredeki bilgiler bizim için önemli. Biz azimut ve altitude'u buradan alacağız. Gördüğünüz gibi burada bir sun altitude bir de sun azimut var. Burada da bir sun altitude var. Biz azimut olarak burayı kullanıp altitude olarak burayı kullanacağız. Neden bu altitude'u kullanmıyoruz derseniz buradaki altitude her ayın son gününe aittir. Sadece son günündeki güneşin yükseklik derecelerine, açılarına verir. Ancak burası bir ayın tamamının ortalamasıdır. Ve bu bilgileri almak her zaman daha sağlıklıdır. Aslında bu bilgileri buradaki mora basarsanız buradan da kendiniz okuyabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi yukarıda simülasyonu, buradaki değerleri 2001 ve 2100 arasında anlattığımız gibi yapay zeka algoritmalarıyla program kendisi geliştirmiştir. Burada da bizim enlem ve boylamımızı coğrafik olarak veriyor. Time zone'umuz zaten İstanbul'dur. Artı 3'teyiz. Dolayısıyla bu değerleri şimdi biz gelip kendi tablomuza gireceğiz. Bunun için bu sayfayı ben biraz küçültüyorum. Bu şekilde küçülttükten sonra bana ihtiyaç olan bilgiler sun azimutla sun latitude'dur biliyorsunuz. Onları da nasıl yaparız? Bu pencereyi öncelikle biraz bu tarafa çekelim. Azimut buraya alacağız dedik. Altitude da buraya alacağız dedik. Örneğin azimut 66 derecede, bunun yükseklik açısı 16'dır. Buraya bu şekilde girelim. Azimutu 66, yükseklik 16. Bu şekilde. Aslında dikkat etmek lazım, bu rakamlar bu şekilde değişmesinler. 66, 16 buraya geldi. Aslında burada bir sürü değer var. Bu değerlerden istediğiniz gibi birkaç tanesini seçip girebilirsiniz veya devamlı sıralı bir şekilde girebilirsiniz. Şimdilik bu iki rakamı girelim. Ancak program horizon tarafındaki açıyı 0 artı eksi 180 derece olarak alır. Yani sıfırdan artı 180 dereceye taraf bu tarafta. Şöyle devamı da bu şekilde gelir bunların. 180 derece. Sıfırdan eksi 180 dereceye kadar da bu taraftadır. Dolayısıyla bizim değerler de 0, 180 veya 0, eksi 180 arasında olmalıdır. Buradaki artı 180 derecenin üstündeki değerleri 360'dan çıkarak eksi bir şekilde buraya girmemiz lazım. Buradaki rakamları sıralı da girebiliriz. Farklı seçeneklerde de girebiliriz. Örneğin 66 dereceyi buradan aldık. Ondan sonra 129 dereceye alalım. 66 16'yı girdik. 129'a 17. Buraya 129. Buraya da 17 diyelim. Kaldı 120. Başka bir değer daha seçelim. Örneğin 217 derece. Az önce anlattığımız gibi bu değerleri 360'tan çıkarak kalan miktarı buraya yazacağız. Dolayısıyla 217'yi 360'tan çıkarsak ne olacak? Şimdi beraber onu hesaplayalım. 360 eksi 217 eşittir 143. Buradaki değer için. Ancak bunu eksiyle yazacağız. Eksi 143, buraya da 217'de 10 dereceydi. 10 dereceye vereceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Bizim bulunduğumuz coğrafik alan için güneşin etkili olduğu saatler, etkili olduğu yerler bu şekildedir. Bunları girdiğimiz zaman program daha doğru bir simülasyon yapıp bize daha doğru sonuçlar verecektir. Buraya OK deyip kapatıyoruz. Evet, bu pencereyi de kapatıyorum. Programın en önemli parametrelerinden bir tanesi yakın gölgelere analiz veya simülasyon yapan parametremizdir. Onu da near shading olarak buraya
işlemiş. Near Shading'e bastığımız zaman programdaki yakın gölgeleri, yani panellerimizin üzerine düşecek olan gölgeleri ve onların işlevselliğini azaltacak olan gölgeleri görüp ve onları düzenleyebiliriz. Onların üzerinde çalışma yaparak onları kaybedebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken konu, eğer herhangi bir şeyin gölgesinin bizim sistemin üzerine düşmesini istemiyorsak, o sistem bizim fotovoltaik santralden 108 metre referansla uzak olmalıdır. Ancak bu 108 metre bir sabit çarpandır. Örneğin bizim 1 metrelik herhangi bir cismimiz olsun. 108 metrelik uzaklıkta. Bunun gölgesi bizim sistem üzerine düşmez. Eğer bu cismimizin çapı 2 metreye çıkarsa bu sefer 108 çarpı 2 veya 216 metre bizim sistemden uzak tutulmalıdır. Gölgesinin bizim fotovoltaik sistemin üzerine düşmemesi için. Güneş sistemlerinde bizim iki çeşit farklı yöntemle güneş ışınları fotovoltaik paneller üzerine yetişebilir. Birincisi doğrudan güneşin ışıklarının paneller üzerine düşmesidir. İkincisi ise endirekt yoldan. Endirekt yol ne olabilir? Örneğin bulutlara çarparak yansıması paneller üzerine gelebilir. Veya ortamdaki çevreye, yere, ağaçlara vesaireye çarparak güneş, oradaki katsayıya çarpılarak güneşin ışınları panellerin üzerine gelebilir. Hatırladığınız gibi bu katsayıların hepsini albedo settingimizde anlatmıştık. Bu programda iki farklı çeşit gölge analizi imkanımız vardır. Birincisi kısmi gölgeler. Bu linear shading seçeneği. Bu seçenekte eğer kısmen panelimizin üzerine gölge düşerse o kısmı program simülasyondan hariç tutuyor. Geri kalanını simülasyona dahil ediyor. Nasıl olabilir? Örneğin 10 tane panelimiz var. Bunların bir tanesinin yarısına diyelim gölge gelmiş. Bunu da 20 birim hesaplarsak program geliyor. 20 birimden 1 birimi, gölge düşen birimi simülasyon harici tutup 19 birimin simülasyonunu hesaplayıp bize sunuyor. Ancak bildiğiniz gibi pratikte bir panelin kısmi olarak üzerine gölge gelse bile o panel elektrik üretmez, çalışmaz. Dolayısıyla aşağıdaki seçenek ise tamamen pratiğe yönelik ve pratikte olan enerji üretimini hemen hemen simüle ediyor ve bunu seçmek doğrudur. Buraya kadar teorik olarak anlattıklarımızın hepsini artık pratik olarak tasarımda göstermek istiyoruz. Bunun için Construction Perspective düğmesine basacağız. Tasarımını yaptığımız fotovoltaik sistemleri bu ortamda 3D olarak simüle edeceğiz ve buradan çalışıp sonuçlar çıktılar raporlar alacağız. Hatırladığınız gibi 2 tane farklı dizi kullandık. Her dizide kaç tane fotovoltaik panel vardı onları hatırlamamız lazım. Dolayısıyla tekrar bir tasarımlarımıza göz atalım. Burayı da kapatıyorum. Sisteme geliyoruz. Burada hatırladığınız gibi Sub-Array 1, Sub-Array 2 vardı. Sub-Array 1'de toplam 51 tane panel kullanmışız. 85 metrekarelik bir alanı kapsamış. Burada kullandığımız panel tipi mono tiptir. Sub-Array 2'de 51 tane panel kullanmışız. Bu sefer 99 metrekarelik bir alan kapladı. Onun da nedenini daha önce anlattığımız gibi kullandığımız fotovoltaik panel teknolojisi burada polidir. Öncekinde monoydu 85 metrekare. Burada polidir 99 metrekare. Ancak bir de panellerin ebatına ihtiyacımız var. Onları da buradan bakabiliriz. Definition of a PV module penceresinden Size and Technology sayfasından aşağı yukarı 1.67 metre panelin uzunluğu, 998 mm veya 0.99 metre de panelin yüksekliğidir. Bunlar Sub-Array 1 içinde, Sub-Array 2 içinde panel yüksekliği yine aynı pencereden 1.97, yine de anlattığımız gibi bu bunun teknolojisinden kaynaklanıyor ve yüksekliği hemen hemen aynıdır. Bu rakamları aklımızda tutmamız lazım. Sonraki simülasyon sayfasında işleyeceğiz. Ancak farklı yöntemlerde de bunları getirebiliriz. Onların hepsini orada göstereceğiz. Buradaki toplam
Fotovoltaik santral için iki diziye kapsanan alan 99 metrekare ve 85, aşağı yukarı 184 metrekare yapıyor. Bu pencereye tekrar geldiğimizde gördüğünüz gibi aynı 184 metrekareyi tilt olarak da 25 derece ile program analiz etmiş bize. Tekrar buraya giriyorum. Burada ilk olarak birinci sub-array'i veya sub-array 1'i başlayalım. Her dizimiz hatırlarsanız 3 tane paralel gruptan oluşuyordu ve her grupta da 17 tane panelimiz var. Dolayısıyla buraya öncelikle bir 17'li panel getireceğiz. Panel oluşturmak için gelip Create menüsünden PV Tables as Sheds bu seçeneğe tıklıyoruz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi default olarak bu pencere açılıyor. Collector Field in Sheds default olarak 3 tane panelle geliyor. Bu pencerenin 3 ana alanı var. Yukarıdaki komutlar, sağ taraftaki bilgiler ve ortadaki tasarım alanı. Biz en çok çalıştığımız bölge bu bölge olacaktır. Burada bir basic var, bir de by modules var. Bunların ikisi. Basic kısmında default olarak kendisi bir panel belirlemiş. Bu panelin ebatını, tiltini, panel içerisinde kullanılacak hücre sayısını vesaire bu tarz bir şeyleri belirler. Bu kısımda Sensitive PV Area panelin genişliğini ve yüksekliğini gösteriyor. Bu kısım ise frame dediği panelin etrafındaki panelin camlarını tutan, saran kısım. 0,2 yani 2 santimetre. Biz de burada bırakıyoruz. Hiç dokunmuyoruz. Burada aldığımız bilgileri direkt girebiliriz. Hatırlarsanız sub-array 1'de panelimiz 1.66 çarpı 0.998'di. Onları buraya girebiliriz. 1.664 da aslında. Ve biri de burada 0.99 diyelim. Bunu bu şekilde kabul etti. Gördüğünüz gibi panellerimizi küçülttü. Bu pencerede Close'da gördüğünüz gibi bir kabul işareti var. Buraya bastığımız zaman hem bu Collector Field in Sheds'i kapatıyor hem de en son yaptığımız değişiklikleri kaydediyor. Şimdilik bunu böyle yapalım. 3 tane panel gördüğünüz gibi oluştu. Ancak bizim sistemimizde 11 panel vardı, 3 değil. Bunların üzerine 2 defa tıklarsak bu Collector Field in Sheds penceresi tekrar açılır veya gelip bu kısımdan Scene Objects'ten PV Field 1 diyor. Bunun üzerine de 2 tane tıklarsak yine aynı pencere açılır. Şimdi burada Number of Sheds diyor 3. Biz bunu 17 yapacağız. Çünkü bizde 17 tane var. Şu an oldu 17 tane. Bunların arasında pitch dediği bu aralıktır. Bu aralığı 5 vermiş. 5 çok fazladır. Biz bunu örneğin 3 yapalım. Ve close diyelim. Şimdi biraz bu simülasyon pencerenin özellikleri konusunda konuşalım. Gördüğünüz gibi yukarıda bazı komutlar var. Örneğin L komutu, hand dediğimiz pen view. Bunu tuttuğumuzda sayfayı istediğimiz gibi oynatabiliriz. Tekrar ok işaretine bastığımızda panel seçimi veya seçim şeklinden çıkartmaya işe yarar. Burada gördüğünüz gibi artı eksi. Burada kısmi lokal olarak zoom in zoom out yapar. Bu arada da frame'i görüyorsunuz. O 2 santimetrelik frame'ler bunlardı. Burada sayfayı bütün olarak bize bir overview verir. Bu kısım ise bize bir realistik veya gerçek bir görünüm verir paneller hakkında. Tekrar üzerine basarsak eski halimize döneriz. Bu görünümler ise buradaki görünümümüz 3 boyut uzay görüntüsünü verir. X, Y, Z. Bu kısımda ise Y yukarı, X sola doğru panelleri karşımıza alırız. En çok kullandığımız görünümlerden bir tanesi budur. Sonra X, Z'yi panelleri karşı ve yüksekliğini görüyoruz. Tabii açılı bunlar. Böyle yaparsak diğerlerini görmeyeceğiz. Bu tarafta Y, Z görürüz. Bunlar panellere yan taraftan bakış yapıyor. Tekrar buraya geri dönersek 3 boyutlu. Bir de panelleri diğer yöntemle nasıl boyutlandırabiliriz onu görelim.
Panellerin üzerine 2 tane tıklayıp Collector Field in Shades penceresini açıyoruz. Buradan anlattığımız gibi Buy Modules vardı. Bu Buy Modules'ı da gördüğünüz gibi panelin ön görünüşünü, bir panelin ön görünüşünü bu şekilde bize vermiş. Burada Number of X Modules diyor. Bu gördüğünüz gibi 4 gösteriyor. Bunu da 1 yapmamız lazım. Bir taneye düştü. Burada Orientation veya oryantasyonu gördüğünüz gibi Portrait duruyor. Biz bunu Landscape yapmamız lazım. Landscape yaptık. Ve üstelik bizim 2 tane dizimiz vardı. Subarray 1 ve Subarray 2. Burada Subarray 1 üste geliyor. Seçtiğimiz panel, monopanel Subarray 1'inki yukarıda. Üzerine tıklayıp Adjust to Modules diyeceğiz. Şu an bizim gerçek birebir proje boyutlarımız buraya uygulandı. Ancak hatırlarsanız orada 0.998 yükseklikte. Burada 1.02 oldu. Onun da nedeni bu modülün veya panelin kendi frame'i, çerçevesidir. Bunu bu şekilde seçtikten sonra, uyguladıktan sonra close diyoruz. Tamamına uygulandı şu an. Bu panelleri çoğaltmamız lazım. Bizim dizimiz hatırladığınız gibi 51 panellik bir sistemdi. Ve şu an biz 17 tanesini çizdik. Bunu 51 yapabilmemiz için öncelikle oraya geçmeden bir gölge analizi yapmamız lazım. Gölge analizinde bu panellerin birbirinin üstüne gölge düşürüyor, düşürmüyor. O konusunu inceleyip eğer düşürüyorsa aralıkları açacağız, düşürmüyorsa aralıkları mümkün olduğu kadar kısacağız. Tekrar deneme ile en optimum aralıkları bulup ve çoğaltacağız grubu. Ancak burada gölge analizi yapabilmemiz için bu pencereden Tools kısmına gelip Tools kısmında Shadings Animation bu şekilde buradan getirebiliriz veya View menüsünden buradaki Shadows Animation over One Day seçeneğini seçerek veya F12 kısa tuşuna basarak da bunu getirebiliriz. Bunu bu şekilde kapatalım. Bakın direkt bizi buraya atıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz bir günlük bir gölge analizi yapacağım diyor. O bir gün içinde 21-12 veya December ayı veya Aralık ayının 21'ini seçmiş. Bildiğiniz gibi fotovoltaik sistemlerde veya güneş enerjisi sistemlerinde yılın gölge analizini hesaplamamız için sadece 20, 21 ve 22 Aralık günlerinden herhangi birisinde analiz yaparsak bu bir yılın gölgesini ortalama bize göstermiş olur ve bunu kabul edebiliriz. Dolayısıyla ya 20, ya 21, ya 22 hangisini isterseniz analiz ederseniz bunu bir yıl için yayabiliriz. O yüzden biz olduğu gibi 21'de bırakalım. Bunu 3 boyuta alalım. Yeterince kadar yakınlaştıralım. Ve bir gölge analizi yapalım. Bu gölge analizini yapmamızın amacı şimdi göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi step duration diyor. Adımların aralığını istiyor. Adımların aralığını kıstıkça simülasyonumuz daha detaylı olur. Örneğin ben 5 dakikaya ayarlıyorum. Basıyorum. 5 dakikalık ayarlarla günlük o simülasyonu yapıyor. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir gölge görmedik. Buradaki şematikte gölge olsaydı burada bir şeyler çizecekti. Onu nasıl görebiliriz? Tekrar kolektör penceresini açıyoruz. Burada 3 metre demiştik hatırlarsanız. Bunu örneğin yapalım 2 metre. Paneller yaklaştı birbirine. Tekrar analiz yapalım, gölge analizi. Gördüğünüz gibi burada çizgiler çıktı. Onu çevirdiğimizde de aşağıda gölgeyi görüyorsunuz. Burada. Hangi saatte? Bu saat aşağı yukarı 3'e aittir. Burası da aşağı yukarı sabah saat 8'e aittir. Bu gölgeler saat 9 ile 3 arasında bizim open window dediğimiz günün en efektif zamanı, güneşin enerjisinin en iyi olduğu zaman aralığıdır.
onu gösterir. Dolayısıyla bu aralıkta gölge hiçbir şekilde sistemimizin üzerine düşmemeli. O yüzden bu aralığı açmak zorundayız. Demin 3 metrede hiç gölgemiz yoktu. Biz 2 metreyi düşürdük, gölge geldi. 2,5 metre deneyelim. Biraz daha aralık açıldı. Evet, 2,5 metre yeterli gibi görünüyor. Şimdilik 2,5 metrede bırakalım. X, Y, Z görünümden 3 boyutludan 2 boyuta getirelim. Şimdi bu diziyi kopyalayıp çoğaltacağız. Bunun için 2 tane yöntem var. Ya gelip buradan Scene Objects'ten burayı seçip CTRL Ctrl C Ctrl V deriz. Bu şekilde çoğalıyor. Siliyorum. Veya panellerin kendisinin üzerinde tıklarız. CTRL C ve CTRL V Ctrl C Ctrl V ile bunu yapıştırırız. Ancak gördüğünüz gibi aynı hizaya gelmediler. Bunları nasıl aynı hizaya getiririz? Bunun için Tools'a gelip bu grubu seçip buradan Move and Rotate'e geleceğiz. Move and Rotate'te gördüğünüz gibi Position dediği bir bölüm var. Bu Position bölümünde X, Y, Z koordinatlarını veriyor. Burada gördüğünüz gibi bunun X'e, Y'se farklı koordinatlarda, 2 boyutlu sayfada farklı yerde duruyor. Buradaki referans noktasına göre. Z'si 0'dır. Zaten uzay alanında bunların da Z'si 0, bunun da Z'si 0. İkisi de 0 olmalı. Buraya baktığımızda gördüğünüz gibi 0, 0. Hepsi 0'dır. Dolayısıyla bunu şöyle yapalım önce. Bunları da sıfırlayalım. Bunlar birbirinin üstüne düştü. Şu an ikisi de birbirinin üstünde. Ve X ile buna bir aralık verelim. Eğer X'i artı tutarsak gördüğünüz gibi X bu tarafa doğru uzadığı için bu tarafa panellerimiz gelecek. Eksi verirsek değer bu tarafa gelecek. Örneğin buna verelim 4 metre. 4 metre bunları soluna attı ana grubumuzun. Şimdi bunları 3 boyutlu da görmek istersek bu şekilde, gerçek hallerini görmek istersek de bu şekilde oluyor. Bunlara 3. diziyi getirmeden önce yine tekrar gölge analizi yapacağız. Bunların birbirinin üstünde etkisine bakacağız. Ondan sonra 3.'yü getireceğiz. Gördüğünüz gibi saat 8'den önce bir gölge oldu. Azaldı gitti ve saat 4'e yakın bir gölge çıktı. Bu kabul edilebilir bir değerdir. Saat 9'la Open Window saatleri, saat 9'la 3 arasında herhangi bir şey yok. Kabul edilebilir bir değerdir. Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Ancak eğer alanınız küçükse, kısıtlıysa, mümkün olabilecek en yakın değere koyayım ben bunları diyorsanız, o zaman gelip az önce anlattığımız gibi bunu seçip Move and Rotate'den örneğin 3 metreye koyalım. Şu an aralıklar 3 metre oldu. Tekrar bir güneş gölge analizi yapalım. Gördüğünüz gibi gölge saat 8'den sonra başladı. Daha önce 8'den önceydi. Şu an 8'den sonraya geldi gölge miktarı. Buradan da bakalım. Gördüğünüz gibi gölgenin düştüğü saatler net olarak görünüyor. Daha önce de anlattığımız gibi fotovoltaik sistemlerde ne kadar da bunun yarısında güneş varsa, yarısında güneş yoksa, bu güneş olmayan taraf enerji üretir diye simülasyon yaparsak ve cevap alırsak, pratikte böyle bir şey yoktur bildiğiniz gibi. Herhangi bir kısmı bir panelin gölge alırsa, hatta azıcık bir köşesi, o panel komple enerji üretemiyor, artık komple devreden çıkıyor. Burada da gördüğünüz gibi bu göz işaretini seçerseniz farklı açılardan da plana bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu saat 3'ten sonra olduğu için bizim için önemli değil. Kalabilir. Bir sıkıntısı yok. Ancak burada bazı etkenlere dikkat etmemiz lazım. Bu paneller günün birinde bozulabilir, sıkıntı çıkabilir. Bunları değiştirme ihtiyacı duyabiliriz. Dolayısıyla bu arada bir yürüme mesafesi, bakım ve onarım için boşluk bir alan bırakmamızda fayda vardır. Eğer bizim sahamız, eğer bizim fotovoltaik santral için düşündüğümüz alanımız yeterliyse, bunu mümkün olduğu kadar en az
bir panelin 1,5-2 katı kadar bir aralık vermemizde fayda vardır. Dolayısıyla gelip burayı Move and Rotate'den yine 4 metre yapalım. Birincisi bahsettiğimiz gibi bakım onarım için aralarında bir aralık olsun. İkincisi bunların aralarında eğer mesafe az olursa, yakın olurlarsa birbirine yeterince kadar hava sirkülasyonu olmaz. Hava sirkülasyonu olmadığı zaman bunların kullandığımız DC kabloları ısınır. Kablolar ısınınca hem verim düşer hem de yangın tehlikesi yaşarız. Etkenlerden biri odur. Veya toz, toprak gibi çevresel etkenler, yağmur, kar vesaire bunlar birbirine yakın olursa burada fırtına oluşturur vesaire. Bu sistemimizin verimini aşağıya getirir. Fiziksel olarak zarar görmesine neden olur. Ayrıca belli bir seviyeden daha da yakın olurlarsa kendi üzerlerine bu şekilde gölge düşürür ve bu kabul edilemez. Dolayısıyla belli bir miktar bunlara aralık vermemiz gerekiyor. Şimdi gördük. Bu 4 metre yeterlidir. Aralarındaki 2,5 metre de gayet yeterli oldu. Şimdi 3. diziyi getireceğiz. Yine 3. diziyi getirmek için bu seçili zaten. Ctrl+C, Ctrl+V ile 3. sistemi getiriyoruz. Yine burada Move and Rotation ile bunları 0 yapalım. Bildiğiniz gibi birinci grubumuz bu referans ana gruptan 4 metre uzaklıktaydı. Şu an ikinci grubun uzaklığı 8 metre olacaktır. Ve bu şekilde buraya attı bunu. Yine tekrar bir 3 boyutlu analiz yapalım. Bu sefer panelleri gerçek görünümle görelim. Panellerin renginin değiştiğine dikkat edin. Güneşin ortada olduğu saatler yani open window saatleri panellerin rengi açık bir renge dönüşüyor. Çünkü yüksek seviyede güneş ışını alıyorlar. Akşama doğru veya sabah ilk saatlerde de bu şekilde gittikçe gölge düşüyor ve enerji azalıyor, ışın azalıyor. Ondan dolayı koyulaşıyor renkleri. Bu şu an yeterlidir. Bizim bu sistemimiz için gayet güzel oldu. Bu şekilde bunu bırakabiliriz. Şimdi ikinci grubu getirmeden önce, ikinci diziyi getirmeden önce bazı farklı etkenleri inceleyelim. Fotovoltaik santrallerinde bildiğiniz gibi kontrol odaları olabilir. Örneğin farklı hibrit santrallerde farklı enerji üretebilecek yeşil enerji, dönüşümlü enerji sistemleri, örneğin rüzgar türbinleri olabilir. Etrafta ağaç olabilir vesaire. Bunları da bu program bize izin veriyor buraya getirmeye. Bunun için Create'den Elementary Shading Objects'i açarsak adından da belli olduğu gibi bizim işimize gelecek ve gölge yaratabilecek faktörleri barındırıyor. Örneğin bu bir platform olabilir. İkinci sistemimizi, dizimizi bir platform üzerine yapabiliriz. Genelde bildiğiniz gibi fotovoltaik santrallerde panelleri beton platformlar üzerine inşa ederler. Veya neler vardır? Bakın piramit vardır. Farklı farklı görünüşler. Oda vardır. Kontrol odası yapabiliriz. Bu şekilde farklı çatılar, farklı duvarlar, prizmalar. Bu örneğin bir ağaçtır. Burada bunları bile gerçek haliyle görebiliriz. Bakın. Bu farklı binalar. Örneğin buradaki kablodur. Kablolama sistemini bile dahil edebiliriz santrale. Farklı bariyerler, farklı tavalar. Anlattığım gibi rüzgar enerji santrale veya türbini olabilir burada. Elektrik direkleri, yüksek gerilim direkleri olabilir. Bunları da sayfaya dahil edebiliriz. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Buradaki gördüğünüz geometrileri, objeleri bu kırmızı noktalarından tutarak büyütüp küçültebiliriz. Her büyütüp küçülttüğümüzde gördüğünüz gibi buradaki değerler değişiyor. Biz aslında bu değerlerle oynuyoruz. Bu örneğin V çatılı bir binayken bunu
normal bir binaya çevirdik. Bu tarz sistemleri de getirebiliriz. Gördüğünüz gibi normal tip bir bina oldu bu. Buraya getirdiğimiz herhangi bir objeyi hareket ettirebilmek için onu seçip gelip Modify'a basarız. Modify'a bastığımızda gördüğünüz gibi 3 tane farklı eksende ok işareti çıkıyor. Eğer bu ok işaretlerinin ucundan tutarsak istediğimiz yönde hareket ettiririz. Gördüğünüz gibi burada z'sini çoğalttık. Şu an ben bunun z'sini sıfırlıyorum. Bizim x, y üzerine otursun. Oturduktan sonra bunu panellerin gerisine taşıyorum. Çünkü aksi takdirde gölgesi panellerin üstüne gelir. Böyle gösterirsek de bu tarz bir sistemimiz oldu. Eğer gölge analizi yaparsak güneş karşıdan vurduğu gibi gölgesi bu binanın bunların üzerine gelmez. Ancak binanın kendisine dikkat ederseniz gölge değişiyor binanın kendisinde. Sabah bu tarafta gölge varken akşam o tarafa gidiyor. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Örneğin bir tane ağaç getirelim. Ağacı da hareket ettirelim. Binanın yanına koyalım. Z'si şu an buna tek boyutta bakarsak ağaç havada duruyor. Şöyle bu şekilde bakarsak gördüğünüz gibi ağaç havada duruyor. Bunu indirmemiz lazım. Burada Move and Rotate'den Z'sini sıfırlarsak ağaç da şu an yeryüzüne inmiş oldu. Burada kalırsa gölgesi gelebilir sistemin üstüne. Dolayısıyla böyle yapıyoruz ve yan taraftan baktığımızda hepsi aynı hizada. Ağacı da koyduk. Bir tane örneğin elektrik direği koyalım. Yine gölge analizi yapacağız. Evet. Bunlar arkada olduğu için bize hiçbir etkisi yok. Ancak bunu böyle aşağıya doğru getirirsem ve tekrar gölge analizi yapmak istersek bakın ve çok verimsiz bir sistem ortaya çıktı. Bu direğin gölgesi tamamen burayı mahvetti. Bunu historiyle geri alıyorum. Kendi yerinde dursun. Birinci sistemi bu şekilde yaptık. Birinci dizimizi gördüğünüz gibi bu şekilde dizdik. Panellerin arkası. Gelelim ikinci diziye. İkinci diziyi ben örneğin bir beton platform üzerine kurmak istiyorum. Bunun için bakıyorum. Buradaki kurduğum alan aşağı yukarı kaç metrekaredir? Onu ölçebilmem için de burada Measure'dan burayı kullanabilirim. Aşağı yukarı bu baştan başlıyorum. Bu başa kadar. 11.2 diyor. 11 metre düşünelim. Buradan başlayıp bu aşağıya kadar da aşağı yukarı 42 metre. 11.42'ye. Yani ben eğer bir platform buraya getirmek istersem yine aynı yere gidiyorum. Bu benim platformum olsun. Panellerin diziliş şeklinde dikkat edersek X'i panellerin kısa, Y'si uzundur. Dolayısıyla buraya gelip burada da X'ini 11, Y'sini 42 tutacağız ve OK diyeceğiz. Bu bizim platformumuz. Hemen hemen buraya kapsıyor. Şimdi platformu buraya koyalım. Platformu buraya koyduk. Bu da oldu bizim sistemimiz aşağı yukarı. Ama bu platform burası için uygun mudur değil midir? Önce gölge analizi yapacağız. Tekrar bakıyoruz. Evet, saat 3'ten sonra bir gölge var. Bu kısımlarda görüldüğü gibi.
Bu bizi çok etkilemez. Dolayısıyla bunun üzerine sistemimizi kurabiliriz. Ancak bunun yüksekliğine de bir bakalım. Bunların yüksekliği 1 metredir. Genelde de 1 metre uygun bir yüksekliktir. Gelip ikinci panel dizi sistemimizi oluşturmaya başlayalım. Bildiğiniz gibi bu kısımdan direkt bunun üzerine tıklayarak kopyalayıp çoğaltabiliriz de. Ancak bunlar farklı diziler olduğu için baştan oluşturalım. Yine Create'den PV Tables as Sheds'i seçeceğiz. Aynı sistemi tekrar yapıyoruz. Burası 17, 25'te. Aralığı 5 değil, 2,5. Bu sefer bunlar width ile length'i 2 ile 5 kalsın. Hiç dokunmuyoruz. Frame'i de 2 kalsın. Close diyoruz. Bu bizim paneller. Tabi bildiğiniz gibi bizim paneller bu kadar büyük değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunun üzerine 2 tane tıklayıp gelip By Modules'u seçip öncelikle burayı 1'e düşüreceğiz. Daha sonra bunu landscape yapacağız. Daha sonra da ikinci sub array'imiz veya sub array 2'de kullandığımız panel tipini seçip adjust to module diyeceğiz. Şu an close dediğimizde gördüğünüz gibi küçüldüler bunlar. Bunu çekip getirip platformumuzun üzerine hemen hemen tutacağız. Ancak gördüğünüz gibi platformun üzerine binmedi. Neden? Çünkü bunların z'leri 0, platformun z'si artı 1'dir. Onu düzeltmek için Tools'dan Move and Rotate'e gelip, tabi bu panellerin seçili olduğundan emin olacağız önce. Seçili zaten. Ve buraya 1 metre diyeceğiz. Şu an yukarıya çıktı. Bu şu an bakın direkt platformun üzerine geldi. Ancak biraz daha platformun üstüne bunu çekmemiz lazım. Bu kadar hemen hemen yeterli olur. Evet. Şimdi bu panellerimizi bu şekilde yerleştirdik. Önceki dizide olduğu gibi önce gölge analizi yapacağız. Gördüğünüz gibi saat 3'ten sonra gölge düşüyor. Bu gölgedir. Bunları da eğer kaldırmak istersek, eğer saat 3'ten sonraki elektrikten de enerji elde etmek istersek, burayı da gelip uzaklaştırmamız lazım. Bu sistemi seçip uzaklaştırmamız lazım. Sonra panelleri de onun üstüne getirmek lazım. Tekrar bir gölge analizi yapıp bakın gölgenin etkisi çok azaldı. Ancak ben 9 ile 3 arasında daha çok değer verdiğim için, bir de arazim benim kısıtlı olduğu için o şekilde varsayıyorum. Geri alıyorum historiyi. Bunu bu şekilde gördük. Tekrar daha rahat çalışabilmemiz için bunları seçip Ctrl+C, Ctrl+V, gördüğünüz gibi buraya attı. Öncelikle bunları Move and Rotate'den y'sini sıfırlıyoruz. Bu eksen, yukarıdaki eksen burada da görüldüğü gibi y'dir. Y'yi sıfırlarsak aynı hizaya geçiyor. Bunun üzerine tıkladığımızda buranın bu referanstan ne kadar uzakta olduğunu göreceğiz. Bakın 15,8'dir. Bununla deminki getirdiğimiz bu dizi arasında, bu grup arasında yine buradaki dizide olduğu gibi 4 metre vermek istersek 15,8'in üzerine 4 metre de ekleyip buna 19,8 diyeceğiz. Ve z'ini de, yüksekliğini de 1 metre tutacağız. Şu an tam bunun üzerine geldi. Yandan baktığımızda bunlar platformun üzerine oturdu. Diğer serimiz buraya geldiği zaman da 19,8'e 4 metre ekleyip 23,8 diyeceğiz. Ancak
Yine o aşamaya gelmeden bir gölge analizi yapalım. Evet, gölgelerimiz saat 9 ile 3 arası için aşağı yukarı uygundur. Üçüncü diziyi de oluşturalım. Bunu seçip yapıştırıyorum. Burayı sıfırlayacağız. Burayı da 23.8 diyeceğiz. Bu da geldi onun üstüne. Tekrar bir gölge analizi. Böyle bir grafik çıkıyor. Bunu kabul edebiliriz. Evet, bu sistemimiz bu şekilde gördüğünüz gibi simülasyon yapıldı, yerleştirildi. Ancak daha önce de anlattığımız gibi panellerimiz hiçbir zaman bu şekilde çalışmıyor pratikte. Panellerin bir kısmına gölge geldiği zaman o panel komple enerji üretmiyor. Dolayısıyla simülasyonu gerçeğe daha yakın yapabilmemiz için ne yapabiliriz onu beraber göreceğiz. Ancak videoyu çok uzun tutmamak adına örneğimizin geri kalanını sonraki videomuzda anlatacağız. Dolayısıyla sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.